Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar. Bu ders ve eğitim videomuzda hafıza kartı yuvasının değişimini göreceğiz sevgili dostlar. Nelere dikkat edeceğiz ve de püf noktalar nelerdir? Hep birlikte hem yapacağız hem öğretmiş olacağız sevgili dostlar. Aramıza yeni katılanları hatırlatalım. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan sevgili dostlar. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Maraton GSM teknik servis ve eğitim hizmetleri olarak hem Türkiye'nin her yerine kargoyla telefon tamir işleri yapıyorum. Hem de aynı zamanda birebir özel ders, cep telefonu teknisyenliği eğitim olarak özel ders hizmeti vermekteyim sevgili dostlar. Buraya imkan olup gelebilenler için kişiye özel ders eğitimi veriyorum sevgili dostlar. Ve gelemeyenler için de şu an video eğitim olarak da eğitim hizmeti veriyor ve paylaşıyorum. Şu an kamera görüntümüzü hazırladım. Gayet güzel görünüyor. Rahat bir şekilde, net bir şekilde sim değil düzeltiyorum. Hafıza kartı yuvasının değişimini göreceğiz. Sim yuvası değişimini geçen ders görmüştük sevgili dostlar. Sıcak havalarımızı çalıştıralım. Neler lazım? Sıcak hava, havya, flaks, cımbız, temizleme teli ve lehim telimiz lazım arkadaşlar. Çalıştıralım. Balta uçlu ve yan uçlu havyamızı hangisi lazım olacaksa ona göre operasyonumuzu yapalım bakalım. Her zaman olduğu gibi flaksımızla başlıyoruz. Hafıza kartının yapısı olarak şöyle bir tarif edeyim. Öncelikle kenarları ısıtıyoruz. Ve beraberinde komple çıkacak arkadaşlar. İçini de ısıtacağız şöyle ufaktan. Ne kadar yağ varsa eriyecek ve bunun bir bozuk parça olduğunu düşünelim. Aynı şekilde de diğer ıskarta bir anakarttan aynısını bulup taktığımızı farz edelim. Şimdi hem sökeceğiz hem geriye takma işlemini yapacağız arkadaşlar. Üzerinde bulunan fabrikasyon lehim olduğu için sıcaklık ve derecemiz 360 derece olarak belirledim. Yetişmezse 5-10 derece daha artıracağız arkadaşlar. Genel anlamda 360 dereceyle hepsini sökebiliriz. Silikonlu entegreler hariç sevgili dostlar. Sıcak havamız hazır. Üfleme hızımız da biraz tazikli olsun istedim. 4 olarak belirliyorum. Etrafını dönerek mantık olarak söyleyeyim. Şunun üzerinden değil de şunun kenarlarını ısıtacağız. Mavi alanı ısıtacağız. Mavi alan ısındığında, zemin yeterli olgunluğa ulaştığında şuradaki gördüğünüz lehimler parlamaya başlayacak. Parladığında ise erimiş olacak. Haliyle bunun altında bu hafıza kart yuvasını tutan lehimlerde erimiş olacak. Akabinde şöyle bir dürterek kontrol edeceğiz. Boşa çıkmışsa sol tarafta bulunan boş alandan dışarı ittirerek, kaydırarak çıkartacağız sevgili dostlar. Tutup yukarıya doğru alabilir miyiz? Boş, yani salladığında boşa çıkmış ise alabilirsin. Ama o şekilde aldığında bazen altta birkaç ayak veya malzeme erimemiş oluyor. O halde de o zaman çektiğinde yırtılır ve zarar görür. Sen de sağlam bir şekilde sökememiş olursun. O yüzden biz kaydırarak tercih edeceğiz. Dönüyorum. Kolumun dirsekle bilek arasındaki kısmı masanın kenarında sabit, aynı yükseklikte dönüyorum arkadaşlar. Hava tabancamı avuçladım. Daha önceki derslerimizde anlattım. Sakin bir şekilde döneceğiz sevgili dostlar. Bazen şöyle destek de verebiliriz kenarlarına özel olarak. Elim yaklaşık saat 10 yönüne kadar yatık arkadaşlar. Çok yatık tutmuyoruz. İlerleyişimiz yok. Hedefimiz kadar yatık tutuyoruz. Bir de bunu böyle tutarsan göremezsin. Göremeyeceğin için, ne yaptığını göremeyeceğin için şu an yanlış bir tutuş. Burayı görecek kadar ne yaptığımı görmem gerekiyor. Tamam mıyız? Bu şekilde devam ediyoruz. Gözümüzü ekrandan ayırmıyoruz çalışırken. Ekran veya mikroskopun tabletinden gördüğümüz yerden ayırmıyoruz. Cımbızımız pusuda bekliyor kenarda.
Gözünü ayırdığında olacak şey söyleyeyim. Elini buraya çarpar, bunları dağıtırsın. O yüzden gözünü ayırmıyorsun işini yapana kadar. Ara ara zaman zaman kafamı sağa sola çevirmeden gözümle aşağıda bizzat anakarta bakıyorum. Hava tabancamın yükseklik seviyesini boynumu sabit tutarak kafamı bükmeden aşağıya bakıyorum sevgili dostlar. Sadece gözümle aşağı bir bakış atıp tekrar ekrana bakıyorum. Ne kadar mesafede olduğumu kontrol ediyorum. Bazen böyle oraya bakmazsan şunu çevirirken aşağıda çarpabilirsin parçaya. O yüzden ona engel olmak için dirseğimizle bileğimiz arasındaki kolumuzun et kısmını masanın kenarına dayıyoruz. Sakin sakin, hiç acele etmeden dönüyoruz ve şöyle bak, dürttüm, görüyorsun. Ufak bir hareketlik var şurada. Ama bu taraf tutuyormuş. O yüzden devam ediyoruz. Parçayı dürterken dürtülecek kısmın tam ortasından dürteceğiz. Sağından veya solundan dürtersek böyle kavis alır, dönüş yapar. Yani şöyle olur. Görelim. Henüz olmamış, ısınmamış yeteri kadar. Şöyle kontrol edelim. Isınacak, acelesi yok. Sakiniz. Bırakacak, kaçarı yok. Sabırlı bir şekilde, ağır çekimde. Kimi zaman hızlı çekimde, kimi zaman ağır çekimde çeviriyoruz. Hızlı çekimde bölgeyi hızlıca ısıtmak istediğimizde, ağır çekimde ise sıcaklığın iyice işlemesi için ağır çekimde döndürüyoruz. Devam edelim. Sabırsızlık durumunda kalırsanız sıkılıp biraz daha sıcaklığı artırabilirsin. 5-10 derece daha olabilir. Ha bak çıkıyor. Bak şimdi yandan itince kavisli dönüyor. Yani balanslı dönüyor. Ama şey yaparsan, ortadan itersen dümdüz döner. Gider daha doğrusu. Buradan itersen sola, yukarıdan itersen aşağı gider. Kenardaki komponent vesairelere dikkat ediyoruz. Ve çıkacak tabii ki de. Sen korkarsan kenarda bir şeyler zarar verir diye bantla izole edebilirsin. Yanmayan bantla. Devam edelim. Bak gördün mü? Şöyle güzelce kenardan kaydırarak hiçbir parçasına zarar vermeden dışarı attık, bitti. Söküm işlemi tamamlandı. Birazcık soğusun, 5-10 saniye. Size göstermek istediğim durum var. Soğudu. Söktükten sonraki altyapısı bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki lehim gördüğünüz kısımlar, bak burada da görüyorsun, buraya bu temas ediyor. Altta kalıyor. Aynı zamanda kasasını tutan çerçeve, yani kafesini tutan çerçeve ayaklarını da görüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bir temizlik yapacağız. Hem tinerle temizleyeceğiz. Söktüğümüz parçamız, ıskartadan alıp söktüğümüzü farz edin. Bozunu da attığımızı farz edin. Söktüğümüz parçamız bir tane ben kavanoz kapağına koyuyorum kaybolmasın diye. Bu bir küçük bir entegre de olabilir, komponent de olabilir, tamam mı? Kaybolmaması için masaya koymuyorsun. İçi boş, temiz. Konserve kapağını tercih etmemdeki sebep ise şöyle beyaz bir zemin olduğu için şöyle bırakıyorum. Daha rahat görebiliyorum. Genel yapısı itibariyle bizim parçalarımız siyah olduğu için kaybolma şansını da engellemiş oluyorum. Temizliğimizi yaptık. Akabinde buralara kendi lehimimizi aşılayacağız sevgili dostlar. Tamam mı? Daha önce de bahsetmiştim. Fabrikasyon lehim sert. Kendi lehimimiz ise yumuşak ve kolay. Hemen avyamı aldım. Baltayla yapmak istiyorum. Balta ucumla. Önce bir limon tuzuna sokuyorum. Parlasın. Anlık zaten bunlar, bir sokmaya oluyor yani. Bir sıkıntı teşkil etmiyor. Şöyle de peçetemle ucunu temizledim. O da temizlendi. Hazırdır. Şimdi ne yapacağım? Hemen kendim şöyle görerek yapalım. Flaksımız zaten var. Tamam mı? Şöyle ağzının ucuna biraz lehim verelim. Tel lehim veriyorum.
İstersen 138 de verebilirsin. Ben bunu yeterli görüyorum. Fabrikanınkinden kat 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 yumuşak ve rahat sökülüyor. Şöyle verelim. Şuraya da verelim. Oraya kendi lehimiz gelsin. Şurayı da dolgu yapalım. Hazırız. Şuralarda fabrikasyon. Şimdi altta bulunan fabrikasyon lehimin üzerine kendi lehimizi kapladık. Haliyle kendi lehimiz 183 derecede eridiği için rahat bir şekilde alttaki lehimin de erimesini sağlayacak. İstenmeyen yerlere şu an bulaştı. Tabii ki temizleme telimizi oraya sürttüğümüzde oradan onu yok etmiş olacağız sevgili dostlar. Şimdi için hiçbir gram bile orada şey kalmamasını istiyorum. Lehim kalıntısı kalmaması istiyorum. Komple alacağım. Akabinde ise kendi lehimi tekrar aşılayacağım. Böylelikle kolay bir şekilde montajını yapacağım. Hem bozduğu sökmüş oldum. Devam ediyorum. Görüyorsunuz zaten. Şu bakın dümdüz oldu. Kenarlarda dikkat edelim. Göremiyorsan ortala. Çalıştığın yeri ortala. Yanlarında herhangi bir komponent falan varsa onları dağıtmaman için hareketini böyle büyük büyük değil, küçük küçük bak dikkat et. Şu an telim doldu, kesmem gerekiyor. Tamam mıyız? Keselim. Devam edelim. O da düzlendi. Duruma göre çevir, yapamıyorsan çevir, rahat çalışamıyorsan çevir, yapıyorsan sorun yok. Şöyle yapalım bu sefer de. Orayı da aldık, şurayı da alalım. Telim yine doldu tabii ki. İşte böyle geniş bir alanda temizlik, lehim temizliği yapacaksan geniş tel, dar alanda dar tel, temizleme telinden bahsediyorum. Bazı yerde sert, bazı yerde yumuşak lazım. O yüzden gördüğün her çeşit teli alabilirsin. Hepsi mutlaka bir yerde işine yarıyor. Şöyle dümdüz yaptık. Şunu alalım. Onun gözümüzden kaçtı sanki. Onu da temizledik. Bu şekilde düzledin. Tamam mı? Artık oradaki temizlik olayını, finalde temizlik olayını yapalım. Sonuç bu şekilde olmak zorunda. Şurayı da alalım. Kendi lehimizi vereceğiz. Bahsetmiştik. Tamam. Havyamı tekrar limon tuzuna soktum. Havyan gıcır gıcır parlamak zorunda. O zaman rahat çalışırsın. Anlık yani. Şöyle bir batır çıkar yeterli. Şimdi ise oraya kendi lehimizi geçeceğiz. Flux tekrardan ekleme yapmamız gerekiyor. Flux olmadan olmaz. Şöyle yapalım. Şu an hafıza kartının değişim olayını nasıl yapıldığını hep beraber izliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi şöyle sizin görmeniz açısından da tel lehim vererek yapalım. Havyamızın ucuna biraz tel verelim. Sen kaçlık tel kullanırsan, yani kaçlık derken kaç derecede eriyen tel kullanırsan onunla ilk önce ver gitsin. Mümkün olduğu kadar düşük derecede eriyen telleri tercih edin. 180'in standarttır, daha düşükleri var. Daha düşükleri de sıvı lehim olarak var. Yanılmıyorsam 108 dereceye kadar da inebiliyor. Ama bol miktarda bulabileceğin 138 derece. 138 derecede ağzınla üflesen nefesin sıcaklığıyla eriyecek kadar güzel bir lehim yani öyle söyleyeyim. O kadar değil tabi de. Şöyle geniş geniş koyalım fazla fazla. Düzleme işlemini daha önceki şeydeki gibi yapacağız. Dengeli düzlemeyi ayarlayacağız. Şu an sadece kaplama yapıyoruz kendi lehimimizle.
Şimdi şuralarda dolgu yapalım. Buralarda dolgumuzu yaptık. Artık hani telimiz doldu diye kestiğimiz dolu tellerimiz var ya. O kestiğimiz parçalardan alarak ağzı burnu lehim dolu parçalardan alarak şöyle de ekranda görelim. Şu an lehimle dolu. Ucunu hafif keseceğim düz bir mastar gibi kullanmak amacıyla. Ve sıcak havayla buradaki lehimleri almasını istemiyorum ama düzlemesini istiyorum. Bu yüzden böyle yapıyorum. Rüzgarı düşüreceğiz, üfleme hızını düşüreceğiz. Flaksların uçmaması gerekiyor. Şöyle bir düşürelim, yoklayalım. Bir seviyesine getirdim. 1,5 oldu hatta. Geldim ekrana. Şimdi şöyle bir hem seyredelim hem de telimizdeki lehimin eridiğini görelim. 1,5 yetmedi arkadaşlar. 2'ye çıkardım. Bu mesafe elinin uzaklığıyla alakalı olarak şey değişiyor dediğim gibi. Sen onu orada yaparken daha iyi eritemiyorsan rüzgar artır. Yetiştiremiyorsan. Mesafeyle oraya yetişmediği için 3'e çıkardım şu anda. Yok böyle ayarlı kontrollü gideceksin işte. Uzaktan yani uzaktan vermek için rüzgarının buradan çıkıp buraya yetişmesi gerekiyor. Onu da işte elinin yüksekliğine göre ben şu an görüntüyü sizlere göstermek için uzaktan tutuyorum. O yüzden biraz bak şurayı düzledik. Şurayı da düzledik. Düzledim. Şunları da düzleyelim hazır. Bak artık telim o kadar dolu ki almıyor farkındaysan. Biraz daha düzlensin. Görüyor musun bak. Olumsuz yerler orada 2 tane bak şuradakileri görüyorsun. Şunlar olumsuz. Yapalım onları da. Şöyle. Havayı çek. Kontrol et. Gördün mü bak hepsi lehim kaplanında. Kim olumsuz? Şuradakini görüyorum. Biraz daha kaba duruyor. Gözünle de göreceksin zaten. Şöyle oraya da bir sıcak havayla düzleme yapalım. Evet şimdi hepsi bol miktarda ve eşit yükseklikte lehimle kaplı. Şuraya biraz ekleme yapalım. Tamam. O da hazır. Şu kenardakini de yapalım. Tamamdır. Artık buradaki olayımız, şunu da bir kontrol edeyim. Şunu geçtim mi emin değilim o yüzden görelim. Şimdi eminim geçtim. Tamam. Burada artık yapacağımız tek şey söktüğümüz, ıskartadan söktüğümüz sağlam olan aynen hafıza kart yuvasını buna monte edeceğiz veya sıfır da alabiliriz. Sıfıra para verirsin ıskartaya. Ölünün, kadavranın organlarından rahat bir şekilde faydalanabilirsin ve cebinden bir para çıkmaz. Yani genel olarak anakartı almışsındır, hurdayı almışsındır. Artık onu parçalar kullanırsın. Ne kadar çok hurdan varsa arşivinde o kadar geniş olur. Daha çok para kazanma şansın olur. Hafıza kartımız hazır. Ne demiştik? Bak şu orta ayakları görmüştün. Dikkat et. İlk önce kenarlardan ısıtacağız, yerleştireceğiz. Sonra şu alttan içeriye hava üfüreceğiz. Sıcak havamızı yatırıp üfüreceğiz. Olayımız bu şekilde. Şimdi hizalamayı görüyorsun. Gayet güzel. Tamam mı? Biraz daha hani kendi zevkine göre de yerleştirdin. Tamam. Çamızımızın arasında bir pislik kalmış. Ağzının kapanmasına izin vermiyor. Hemen tinali bezle cımbızımızı siliyoruz arkadaşlar. Şimdi gayet sakiniz. Bunu da güzelce yerleştirmezsen kasadaki buna ayrılan boşluğa oturmaz. Şimdi rüzgarımızı 2,5 yaptım. Şöyle bir bakalım. Ne yapacağım? İlk önce yandan şöyle kenarına bir ısıtacağım. Niye? Orada lehim ayakları var. Biraz daha rüzgarı verelim. 3 yaptım. Şöyle kenardan lehim ayaklarını ısıtacağım. Bu taraf tutacak. Anladın mı? Eriyince. Komple de dönebilirim. Şimdi bir tarafını tutturuyorum. Oynamasını istemiyorum. Yani bir taraf tutunca öbür taraf oynamayacak. Bu sefer karşı tarafına geçerim.
Mantık olarak şöyle hafiften bir bastır. Tamam mı? Bak. Abandım. Şöyle de yapabilirim. L şeklinde de yapabilirim. Bir tarafı bağlantıyı gerçekleştirdim. Gayet güzel kendi lehimiz kolay bir şekilde eridi. Şöyle çevirelim. Karşı yakayı da ısıtalım. Yine hatırlatıyorum. Şöyle kenarda eriyecek bir şeyler varsa izole edebilirsin. Veya bunu sökersin, kenara alırsın. Tekrar sonra takarsın peşine. Öyle de olabilir. Ve montaj işlemi neredeyse bitti. Bir de içeriye tazyikli vardı. Bu sefer 4 rüzgarı verdim. Emin olmak için. Artık içine üfürüyorum. İçerideki o ayakların erimesini sağlıyorum. Peki bu içerideki ayağın eridiğini göremiyorum. Nasıl anlayacağım? Şu dışarıdaki, buradaki eridiyse buradaki zaten erimiştir. Öyle söyleyeyim. Şu taraflar. Uzaktakiler eridiyse. Çünkü zemin ısınıyor, mavi alan ısınıyor, anakart ısınıyor. Haliyle ya da şunun arkasındaki kalan lehim eridiyse, tamam mı? Şu an lehimlerin eridiğini görüyorum. Şuradaki parlıyor, bak dikkat et. Köşedeki. Artık içeriği de erittik. İçerideki lehimi erittik daha doğrusu. Ve bitmiştir. Montaj tamam. Şimdi yapacağımız işlem. Burada 10-15 saniye bekle. Tamam mı? Ondan sonra tinerini balıkçıların balık tezgahında balıkları ıslaması gibi şöyle sep. Tineri serp öncelikle. Neden? Sen burada direkt dalarsan lap diye hemen sıcak havaya çeker çekmez. Bu komponentler her şeyi birbirine çorba edersin. Hepsi erimiş halde dağıtırsın buraya. Bu sefer bir daha yapmaman gerekeni öğrenirsin. Onun için direkt ben söylüyorum. Islattın. Islattığında soğutmuş oluyorsun aynı zamanda. Beklerken de lehimin donmuş oluyor. Tamam mı? Beklemen gereken. Beklemeden buraya hemen pat diye yapalım. Bu taktığın her şey cıvık halde zaten. Lehim eriyik olduğu için. O sebepten burayı dağıtırsın. Müşteri gelir senin ağzını burnunu dağıtır. Eğer o gelmeden işi sağ salim teslim etmezsen, hazırlamazsan. Böyle istenmeyen işin esprisi bir tarafa, durum oluşmaması için rahat bir şekilde hafıza kartını bu şekilde takabilirsin. Şekli şemali önemli değil. Birkaç küçük değişiklik şekliyle hepsi bu mantıkla senin rahatlıkla söküp takabileceğin kolay parçalar arkadaşlar. Kiminle beraber oldunuz? Teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan ile beraberdiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.